Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asla kırılmadan, çatlamadan, kolayca sarılan, kuru kalmayan, tam kıvamında pastanedekilerden bile güzel ve de lezzetli şahane bir rulo pasta tarifi vereceğim. Hemen başlıyorum. Öncelikle pastacı kremamızı hazırlayalım. Bunun için 2 su bardağı kadar sütü uygun bir tencereye alıp üzerine 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı kadar da un ekleyelim. Bu arada kullandığım nişasta mısır nişastası. Bu gibi tariflerde kıvamının daha güzel olması açısından özellikle mısır nişastası kullanmanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir kıvam aldırdıktan sonra ocağımızı orta ateşte açıp sürekli karıştırarak pişmesini bekleyelim. Ardından kısık ayara getirip tamamen kıvam aldıktan sonra 3-5 dakika kadar daha pişirelim ve üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 1 pakette vanilin ilavesi yapıp tereyağı eriyinceye kadar çırpmaya devam edelim. Bu aşamadan sonra ocağımızı kapatalım ve mümkünse bu şekilde dinlendirmeden, yani pastacı kremamızı tencerenin içerisinde bekletmeden farklı bir kasenin içerisine alalım. Ve hazır olan pastacı kremamızın üzerini kendisine temas edecek şekilde bir poşet veya streçle güzelce kapatalım ki daha sonrasında dinlenirken, yani soğurken üzeri kabuk bağlamasın. Tamamen oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında bir gece kadar bekletebilirsiniz. Mümkünse 5-6 saat öncesinden bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Ve kremamız soğuya dursun. Biz geçelim pandispanyamızı hazırlamaya. Pandispanyamız için 5 adet yumurta kullanacağız. Kullandığımız yumurtalar mutlaka oda sıcaklığında bekletilmiş olmalı. Aklınızda bulunsun. Yani buzdolabından çıkardığınız anda kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum ki yumurta beyazlarımızın kıvamı istediğimiz gibi olsun. Bu şekilde 5 adet yumurtanın sarısını beyazından ayıralım. Sarısından hiçbir damla bile beyaz olan kısmına düşmemiş olmasına da dikkat edelim. Öncelikle yumurta beyazlarımızı mikserin orta devrinde çırpmaya başlayalım. Bir taraftan çırparken diğer taraftan üzerine yarım çay bardağı kadar toz şekeri azar azar ekleyerek yine çırpmaya devam edelim. Ta ki tamamen kıvam alıncaya kadar. Bu aşamada yumurta kokusu gelmemesi adına üzerine bir pakette toz vanilin ilavesi yaptım. Tamamen krem şanti kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam ettim. Ortalama 6-7 dakika kadar çırpmak yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde akma yok. Bu birinci aşamamız da artık hazır oldu. Şimdi geçelim diğer aşamaya. Bu aşamada yumurta sarılarımızın üzerine bir çimdik kadar tuz ekleyip çırpmaya başlayalım. Yumurta sarılarımızı da tamamen beyazlayana kadar ortalama 5-6 dakika kadar mutlaka çırpıp ardından üzerine yarım çay bardağı kadar süt ve yarım çay bardağı kadar 3'te 1 çay bardağı kadar süt ve 3'te 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ ekleyelim. Bu aşamada sıçramasın diye mikserle çırpmadım. Normal bir çırpıcıyla çırpmaya devam ediyorum. Tüm detaylı malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi üçüncü aşamamızda, bu aşamada yumurta beyazlarını hazırlamış olduğumuz yumurta sarılı karışımla birlikte güzelce karıştıralım. Her defasında azar azar ekleyelim ve saat yönünde güzelce karıştıralım. Kabarıklığının sönmemesi adına çırpmıyoruz. O yüzden sadece spatula ile bu şekilde karıştırıyoruz. Tamamen kıvam almaya başladığında şimdi 4. aşamaya geçelim. Bu aşamada toz maddelerimizi ekleyeceğiz. 1 paket kabartma tozunu ve 1 su bardağı tepeleme olacak şekilde unu azar azar ekleyerek bir taraftan karıştıralım. Diğer taraftan ise elemeye devam edelim. Unumuzu mutlaka eleyerek ekleyelim. Aksi takdirde istediğimiz kıvamda pandispanyamız olmayacaktır. Gördüğünüz gibi azıcık eliyorum. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum.
Bu şekilde hem kabarıklığı sönmemiş olacak hem de tamamen içerisine güzelce karışmış olacak. Ve pandispanya hamurumuz da artık hazır oldu. Birazcık zahmetli gibi görünebilir, uzun sürebilir ama gerçekten buna değer. Şimdi hazır olan pandispanya hamurumuzu yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine alalım. Tepsi boyutum klasik bir fırın tepsisinin boyutu. Ne çok küçük ne de çok büyük bir tepsi değil. Kendi yayılmadığı için şöyle kabarık bir hamur olduğu için de spatula ile her tarafını güzelce düzleştiriyorum. Bu arada fırın kağıdı kullanmak maalesef zorunlu, o yüzden mutlaka kullanın. Ve hazır olan pandispanyamızı önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10-12 dakika kadar pişirelim. Ortalama 12-13 dakika içerisinde hemen pişti. Kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Ve bu şekilde öncelikle kenarlarını kestim ki yapışmış olan yerlerinden kolayca ayrılsın. Ardından hemen fırın tepsimden aldım. Ve altına farklı bir bez koyup güzelce rulo haline getiriyorum. Bu aşamada da kırmamaya dikkat ederseniz çok daha güzel olur. Öyle yumuşacık bir pandispanya ki zaten kesinlikle kolayca kırılan bir pandispanya değil. Yumuşak ve de çok güzel. Eğer birebir tarife uyarsanız asla kırılma, çatlama olmayacaktır. Bu arada akşamdan hazırlamıştım kremamı. Dediğim gibi sizler 3-4 saat öncesinden hazırlarsanız yeterli olacaktır. Kremamızın üzerine bir paket kadar krem şanti ekleyip önce şöyle bir çevirelim. Ardından ise tamamen pürüzsüz ve güzel bir kıvam alıncaya kadar pastacı kremamızı çırpalım. Bu kabın içerisinde karıştırmak uygun olmadığı için farklı bir kabın içerisine alıp o şekilde çırpmaya devam ettim. Ne kadar pürüzsüz ve güzel bir kıvam alıncaya kadar çırparsanız kremanız da bir o kadar lezzetli ve güzel olacaktır. Sonuç olarak kıvam bu şekilde oldu. Daha fazla birbirini tutmasını isterseniz hazırladıktan sonra yarım saat kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Bu arada pandispanyamız da artık soğudu. Çok hızlı bir şekilde soğuyor zaten. Bu aşamada çok fazla açarak pandispanyayı kırmak istemedim. Hemen üzerine hazırlamış olduğum pastacı kremamı gezdiriyorum. Eğer hemen servis edecekseniz, pastanızı bekletme gibi bir şansınız yoksa pandispanyanızı çok az bir sütle ıslatabilirsiniz. Ve ben aralarına muz yerleştirdim. Öncelikle baş kısımlarını kestim. Elimle de birazcık düzleştirdim ki içerisinde çok daha düzgün görünsün. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. İsterseniz sade yapın, isterseniz arasına farklı meyveler koyun. Ben klasik sade muzlu bir rulo pasta yapmak istedim. Şimdi üzerindeki yağlı fırın kağıdı yavaşça çıkartarak pastamızı rulo haline getirelim. Gerçekten çok yumuşacık, pastanedekilerden çok daha güzel, lezzetli bir pandispanya oldu. Ve de pastamız da o şekilde oldu gerçekten. Şöyle baş kısımlarının da görüntüsünü bozmaması adına bu şekilde bir bıçakla kesip ayırdım. Ve artık hazır oldu. Şimdi geçelim üzerinin ganajını hazırlamaya. Bunun için yarım kutu kadar, yani 100 milim kadar ekşi kremayı uygun bir cezvenin içerisinde kaynama derecesine kadar ısıtıp üzerine de 100 gram kadar bitter çikolata ekleyip güzelce karıştıralım. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırarak ganajınızı elde edebilirsiniz. Eğer karışmazsa çok az daha ocağın üzerinde ısıtabilirsiniz. Bu arada kremamız kesinlikle kaynamamalı. Aksi takdirde içerisi çürük olabilir. Yani çürüme yapabilir ve de tadı ekşiyebilir. O yüzden mutlaka dikkatli olunuz. Ortalama 3-4 dakika kadar karıştırdıktan sonra ganajım artık kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi pastamızın üzerine gezdirelim.
Hiç bekletmeden gezdiriyoruz sıcak haliyle. Eğer bekletirseniz donacaktır ve üzerinden akmayarak istediğiniz şekli elde edemeyeceksiniz. O yüzden hemen hızlı bir şekilde üzerine gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer donduysa, daha önceden hazırladıysanız tekrardan birazcık ısıtıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz, beni nerelerden takip ettiğinizi, izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Ve hazır olan pastamızı şimdi birkaç saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Ben 1 saat kadar sadece üzerindeki ganajının donmasını bekledim ve daha sonra servis ettim. Sizler dilediğiniz kadar dinlendirebilirsiniz. Daha sonra farklı bir servis tabağına aldım ve üzerine bolca fıstık serpiştirdim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben tekrardan krema kullanmak istemedim. Üzerine çikolatayla fıstığı daha çok yakıştırdığım için. Ve muzlu rulo pastamız artık servise hazırdır. Hemen bir dilim kesip şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu arada her defasında dilimlerinizin çok daha düzgün ve güzel görünmesini istiyorsanız bıçağınızın ucunu tekrar bir bezle veya peçeteyle silmeyi unutmayınız. Dışarıdakilerin 2 dilimi fiyatına evde bir tam rulo pasta kendiniz yapabilirsiniz. Gerçekten yumuşacık, çok lezzetli, şahane bir pasta oldu. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer denerseniz deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı. Deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.